Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle korku her zaman satmış. Dünyada iki şey için çok iyi satışı var derler. Korku ve cinsellik. Korku nasıl satmış biliyor musunuz? 1933 Loch Ness Gölü. Alex Campbell iddia ediyor ki ben bir canavar gördüm. 1933'te de bunu Hugh Gray fotoğraflıyor. Ve bundan sonraki 60 yıl boyunca herkes Loch Ness Gölü'nde canavar fotoğrafı çekiyor. Canavar olduğuna inandığı şeyler çekiyor, belgeselleri yapılıyor ve yıl 1999 itiraf geliyor, biz o fotoğrafı uydurduk. Çünkü korku satar. Bu kadar mı? Hayır. Korku aslında ticaretine daha erken başlanılan bir şey. Ta gidiyoruz Lumière kardeşlere. Kim Lumière kardeşler? Sinema tarihini çektiğimiz zaman göreceksiniz. Sinemayı dünyaya getiren annesi babası böyle. İlk çektikleri filmi de göstereceğim. Diyeceksiniz ki bu mu film? Tren. İlk çektikleri film tren. Düşün, bir trenin gelişi, millet sinemadan kaçıyor. O kadar hani şimdi biz 10D 20D dandik sinemalar var. Bir perdede siyah beyaz trenin gelişinde bu çadırı boşaltıyorlar. Ama 1976 ilk korku filmi Şeytanın Şatosu diye bir film. Şimdi ekranda görüyorsunuz, biraz komik bir film maalesef. Ama bu Şeytanın Şatosu tutuyor. Yani millet seviyor ki 1877'de de Neşeli Hayalet diye, Neşeli İskelet diye bir film çekiyorlar. Ve korku filminin para ettiğini görüyorlar. Daha sonraki yıllarda korku sürekli tutan bir araç ticarette. İnsanların korkması işlerine geliyor. 3 kez aynı soruyu soracağım. Peki sizce insanlar neden korku filmlerine gidiyor? Neden? Yani niye korku bu kadar kıymetli? Korkuyorsan uzak durursun, değil mi? Devam. Bu kadarla kalmıyor. 1960 sinema tarihinin, ki siyah beyazdır, en güzel korku filmi çekiliyor. Sapık. Alfred Hitchcock, ki kendi filmleri görünmeyi seven inanılmaz tatlı bir abidir. Allah rahmet eylesin. Kendisi Sapık isimli film çekiyor ve bir gerçek hikaye dayanıyor. Ki sinema tarihi de gerçek hikayeye dayanan hikayeleri daha güzel satıyor korku üzerine. Başka filmler geliyor. Texas Katliamı gibi. Ben yılları ve IMDb'siyle söyleyeyim. 1974 Texas Katliamı IMDb'si 7.5. Sapığın 8.6. 1973'te tabi rivayet o ki gerçek hikayeye dayanıyor. Exorcist. Şeytan çıkarma üzerine vesaire. Ama bu kadarla kalmıyor. Kötü korku filmleri de çekiliyor. Mesela Open Water denilen açık denizde kalan bir çiftin hikayesi var. 2003'te 5.7. Yani herkesin korkusu da o kadar ticari olarak keyif vermiyor. Yani açık denizde kalmak senin için bir korku mu? Buraya döneceğiz. Bir TED konuşması var. Garry Kasparov, dünyanın en büyük satranç dehalarından birisi. Diyor ki benim korkum diyor bir makineye yenilmek değildi. Makineye yenildiğimin öyle bir fikir olarak yerleşmesiydi. Ve kimse benim ilk maçı kazandığımı hatırlamaz. Hep Deep Blue'ya yenildiğimi hatırlar. Ve diyor ki lütfen korkularınızın üzerine gidin. Korkularınızı fethedin. Conquer your fears. Ne demek biliyor musunuz? Çok güzel bir benzetmesi var. Yaşam diyor, keşfedebileceğiniz şeylerin olduğu bir evren. Bir boşluk. Ve siz o haritada korktuğunuz yerlere gitmiyorsunuz. Onlar gizli kalıyor, siyah kalıyor. Haritanın o bölümü hiç açılmıyor. Bilgisayar oyunu oyuncuları için Fog of War diye bir şey vardır. Ve siz o hiç keşfetmediğiniz yerlere gitmediğiniz için orada ne olduğunu bilmeden başkalarının kestiği fikirleri, ilettiği ahkamları, onların bulduğu güya öyleymiş gibi şeylerden korkarak yaşıyorsunuz. Aynı fikri Manoj Nelyatu Shyamalan da, M. Night Shyamalan olarak biliniyor. Hintli bir film yönetmeni. Çok güzel işliyor. Village filminde, ki bu gerçek hayatta da böyle. Çünkü Amerika'da böyle bir toplum var. O filmi izlediğiniz zaman, köy filmini izlediğiniz zaman görüyorsunuz ki sevdikleri kendisinden asla ayrılmasın diye bir köyde dışarıda canavarlar olduğunu uydurdukları bir hayatta yaşıyorlar. Film için spoiler ama korku sevdiklerinizin sizden uzak durması için de kullanılıyor. Ona da bazı korkular empoze edebilirsiniz. Ya bensiz sen hiçbir şeysin, öyle mahvolursun, böyle mahvolursun. O da bir süre sonra hiç olmayan bir korkuya kapılır. Bunun da bilimsel bir ismi var. Bu kadar değil. Devam ediyoruz ki dünyada maalesef korku bir şekilde satıyorken Türkiye'de de bir şekilde bundan çok yanlış şekilde ticaretten para kazanan tipler türüyor. Yani işte
sende şu hastalık var, sende bilmem ne kanseri var, senin iyileşmen için şu lazım gibi çok çirkin, insanları sömüren insanlar türüyor. Bu kadar mı? Türk sineması da korku alanında çok başarılı değil maalesef. Yıllar içerisinde özellikle son dönemlerde bayağı birbirinin kopyası olan senaryosu hafiften alıntı filmler çıkıyor. Ama asıl mesele korku niye satıyor? Tekrar soruyorum. Korku filmine neden gidiyoruz? Çünkü korkularınızı yaşamayı seviyorsunuz. Sinema güvenli bir alan, o perdenin dışına bir şeyin gelmesi imkansız ve orada adrenalin salgılayabiliyorsunuz. Çok ilginç bir araştırma var. Belki güzel bir bilgi olmayacak sizin için ama hamilelik şansı tecavüz gibi durumlarda artıyor. Sebep vücut korkuyu çok yüksek yaşadığı zaman yaşamını devam ettirebilmek için üreme ihtimalini arttırmaya çalışıyor. Bu yüzden belli oranda tecavüzler hamilelikle maalesef sonuçlanıyor. Çünkü insanlar aşırı korktuğu zaman yaşamda kalmak için bir tık daha yapışıyorlar. Akdeniz'de bir dönem, Japonya'da başlıyor da aslında sonra Akdeniz'e kadar geliyor. Bir dönem bir yosun türü türüyor. Akdeniz'i sarıyor. Ve bunu yok etmeye çalışıyorlar. Ağlarla bunu kesip kesip atıyorlar ve maalesef daha fazla ölüyor. Çünkü o da ölmeye döndüğü zaman hayat döngüsü daha fazla spor üretiyor, daha fazla yayılıyor. Demek ki korktuğunuz zaman daha üretken olabiliyorsunuz. Burada gelelim korkunun gerçek yüzüne. Korkunun gerçek yüzü şu. 3 şeyden korkarsınız. 3. 1. Mutlaka ki başkaları tarafından kınanmak, reddedilmek, onaylanmamak, başkalarının sizi yanlış bulması ya da başkalarının gözünde bir değeriniz var ya onun kur olarak düşmesi. 2. Bakın birincisi hadi. 2. Hayatınızın kontrolünü elinizden kaçırmak. Yani şimdiye kadar belli bir yere geldiniz. Çok da bir yere gelmediniz diyelim ki. Yani çok da zirvede değilsin. Bari onu kaybetmeyeyim. Yani bir işin var. O işin çok parlak olmasa da ayda x lira maaş getiriyor. 3x liralık bir işe geçeceksin. Cesaret edemiyorsun. Niye? X'i bırakırsam ya bir sorun çıkarsa. İşte bu da mevcut hayatımın kontrolünü kaybetmeyeyim. Yeni bir şeye girmeyeyim. O yüzden yamaç paraşütü yapmak senin için çok korkunç bir şey. O yüzden yeni bir şey denemek çok korkunç. Çünkü elindeki mevcut olanı kaybetmek istemiyorsun. Ve üçüncüsü cehalet tabanlı korku. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bilmediğin şeyden korkuyorsun. Diyorlar ki niye korkuyorsun? Bilmiyorsun. Mesela yüzmekten korkuyorsun. Niye? Çocukken birisi suya itmiştir belki ama sonrasını hatırlamıyorsun. Hiç yüzmeyi yaşadın mı? Hayır. Burada şöyle bir sorun var. Başkaları seni korkunu yenmeye zorluyorsa daha derine yazılıyor. İnsan beyni bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarda 7 katman varsa insan beyninde de 3 katman vardır. Sen 3.'ye yazarsan o artık kalıcı korkuya dönüşüyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey aslında korkunuzu cehaleti yenerek geçmeniz. Ne yapabilirsiniz? Korkular nasıl yenilir? Bunu da 4 adımda görelim. 1. Korkunu bil. Sen böceklerden mi korkuyorsun yoksa sadece örümcekten mi korkuyorsun? Böceklerden korkuyorsan o zaman ne bileyim uğur böceği sana çirkin gözükmesi lazım değil mi? Tiksinmen lazım. Onu görünce vurup öldürüyor musun? Hayır. Veya hayvanlardan mı korkuyorsun? Sadece saldırgan köpeklerden mi korkuyorsun? Gibi. Bir köpeği sevebiliyorsan korkunun adını koymak lazım. 2. Korkunu ölç. Korkunun yanına gidip onu hissetmen lazım. Yani bir köpekten korkuyorsan bir tane böyle yeri silen bezler gibi kanişler var. Onun üstüpü gibi. Bir bak bakalım. Yani ondan korkuyor musun? O sana saldırıyor mu? Bir ölç. Sonra bir büyük köpeğe dokun. Bir büyük. Ama gidip de pitbull'un ağzına elini sokup hadi deme. Yani Hindistan'ın nerede? Adamın bir tanesi timsahın ağzına kafayı sokuyordu. Sonra verdi kafayı. Kendini sakinleştirecek güvenli bir kelime, bir insan bul. Korkun şuradayken, yüzleşiyorken hemen yanında olsun. Elini uzatıp elini tut. Sevgilinin, sevdiğinin. O seni yalnızlıktan korkuyorsan mesela. Yalnızlıktan korkuyorsan o senleyken yalnızlığı dene. Beraber kitap okuyun ayrı ayrı. Bir de yalnızlığı öyle yaşa. O belki gidecek ama gitmemesi için elinden geleni yap. Uzat elini tut. Ve geldik sonuncusuna. Korkundan kaçma. Her ne olursa olsun korkundan kaçma. Bu ne demek? Korkun hiçbir zaman üstünü gömdüğün zaman çözülecek bir şey değil. Örnek, sen sevgilinle ayrılmaktan çok korkuyorsun. Ve ne zaman seninle konuşmaya gelse diyor ki ya ilişkimizde sorunlar var konuşalım mı? Yo onu konuşmayalım. Hadi çok eğlenceli bir yere gidelim. Hadi çok eğlenceli bir şey yapalım. Ya hayır otur konuş. Bir gün karşına çat diye çıktığında ne yapacaksın?
Korkuyla ilgili son bir hikaye anlatayım, ondan sonra bitirelim. Sene 1500'ler, Venedik çatır çatır sallanıyor. Niye? Osmanlı donanması orada ve Osmanlı güzel bir kuşatmada. Çok güçlüler. Ve bu Venedik tehdidi, Osmanlı tehdidi orada ya. Diyorlar ki ne yapsak ne etsek, bir adam çıkıyor. Diyor ki ben Leonardo da Vinci bir çözüm buldum diyor. Osmanlı gemilerinin su altından gidebiliriz diyor. Hadi diyorlar. Nasıl? Denizaltı değil. İlk dalgıç kıyafetini buluyor. Hatta o kadar gelişmiş bir şekilde buluyor ki gözlüğü var, içinde çişini yapacak ayrı özel bir yer var. Suyun altında gerçekten ciddi yaşamak için adam her türlü sistemi kurmuş. Sene 1500'ler. Ve diyorlar ki hani böyle bir şeyden korkuyorlar. Yani bunun içine kimi sokacağız? İnsanlar inanmaz diyorlar. Da Vinci gibi dehaya hadi lan deyip 20. yüzyıla kadar dalış kıyafetini keşfedemiyorlar. Tam 400 yıl boyunca korkudan dolayı insanlar suyun altına giremiyor. İlginç değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorun var. İki sorun var. Bir, sen neden korkuyorsun? İki, söylemiştim soracağımı. Korku filmine neden gidersin?